Cuma yapıyoruz hep birlikte. Bugün HOPR projesiyle birlikte aslında Kripto Cuma yapıyoruz. Bu vesileyle de HOPR Kripto Cuma ismiyle birlikteyiz bu akşam. HOPR etkinliği gerçekleştirdik. Bugün kurucu ortaklardan Rik aramızda. Tekrar hoş geldin diyelim Amerika. Bize HOPR'ı anlatacak. Sonrasında bir ödüllü quiz yarışmamız olacak. Aslında iyi de dinlemek gerekiyor. Oradaki bilgilerden de sorular çıkmış olacak. Ben sözü ona bırakayım. HOPR'ı kendisinden dinleyelim. Daha sonra sizin de sorularınız olursa bu Ahmet de sağlıklı yardımcı olacak çeviri konusunda. Sorularınızı alır, direkt yüz yüze soru sormuş, cevabını almış oluruz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Thank you very much. Hello, everybody. So, my name is Rick, and I'm one of the two co-founders of HOPR. For the very beginning, who speaks Turkish? No one. Good. Who speaks English? Okay, German. Swiss German? Good. Okay. So, thank you very much for having me. Thank you very much that I'm here. First of all, I'd like, of course, to say thank you to Alper. Really nice for having us. Second, thank you very much, Erkan, who brought us here. Serkan, thank you very much to our community ambassador. It's really good to have you with us from the very beginning. It's really nice. Thank you. So, thank you very much for today. Good. The presentation is only going to take 2.5–3 hours, so we're done very quickly before midnight. Good. Why are we here? Why does HOPR exist? Many people are looking at the blockchain and they're looking at many fantastic projects, but it's hard to understand what these blockchain products are doing or applications. Herkes blockchain ile ilgileniyor, bakıyor ama ürünlerin ne yaptığını aslında bilmiyor. So the question is, what is the problem with which HOPR is solving? HOPR'ın çözdüğü sorun bundan bahsediyor. As a matter of fact, as you can see, there is no transfer level privacy. Whatever you do, not only on the blockchain, whatever you do on the internet is absolutely transparent. Nobody has the choice of showing what he wants to do or maybe not showing what to do. Buradaki sıkıntı internette veya blockchain'de sizin gizliliğiniz korunmuyor yani. Görmek istediğiniz veya görmek istemediğiniz şeyleri siz eleyip internette bulunabiliyorsunuz, seçemiyorsunuz, seçme şansınız yok. So HOPR is about privacy. And privacy is not about hiding something. Privacy is about actively deciding if you want to share a picture of your kids, for example, or your cat with the world, or if you don't want to share this with the world. Privacy, gizlilik burada aslında bir şeyleri saklamak değil ama görmek, yani görünmesini istediğiniz ve istemediğiniz şeyleri seçmekle alakalı. Yani köpeğinizin, kedinizin görünmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu sizin seçeceğiniz bir durum. So, let's talk blockchain. You know, some or maybe all of these projects, you know, Tornado Cash, maybe you know, Block Wallet, you know, AdStack, you know, Secret Network, you know, all of these projects are working on the blockchain. Burada gördüğünüz tüm projeler blockchain üzerinde çalışıyor. That was fast. So the question is, in order to achieve 100% privacy, and you have all these on-chain privacy projects, what is missing? And we talked about it before. Missing is the transport layer. The transport layer, for example, is HOPR. Because somehow the data needs to come from one project to the other, or needs to go onto the blockchain. Burada gizlilik hakkında yani projelerin hepsi var ama burada ulaşım konusunda bir sıkıntı var. HOPR da burada bir projeden geleni diğerine aktarma konusunda iş yapıyoruz. You want to quickly explain the MetaMask example? Private coin'lerin birçoğunun
altında olan gizlilik de gösterilen şey mesela Cuma Cache'de kullansanız, Monero'da kullansanız bunların hiçbirisi transfer seviyesinde bir gizlilik sağlamıyor. Çünkü bütün bilgileriniz internetle bunlara bağlı olduğunuz için bir RPC'den geçer. MetaMask'ınızı bile, MetaMask şirketi sizin bilgilerinizi istediği kişiyle paylaşabilir. Ama HOPR'u kullandığınızda RPC'lerden bile istediğiniz bilgileri gizleyebilirsiniz. Murat abi. Bitti abi galiba. I didn't say that. It's a very good idea. Okay, so the solution is the HOPR network. It's one of the possible solutions. You can use a VPN provider, but a VPN provider does not give you 100% full data privacy. A VPN provider is explorable, Tor is explorable. HOPR is the next level data privacy solution, like VPN, for example. VPN de gizlilik sağlıyor ama VPN %100 bir gizlilik sağlıyor ama HOPR yeni nesil bir gizlilik aslında aracı gibi düşünebiliriz. So, as you already explained, let's do it quickly in 3 steps. So what are the USPs which HOPR has? So we have 3. We have proof of relay, which means that the HOPR network only incentivizes people if they really do their job. Bunu sen şey yaparsın. Durdu şu an. Proof of Relay'i söyle. Ya şimdi bu Proof of Relay normalde biraz kompleks bir konu, çok bilmiyorum ama normalde şeydeki bekletmelerle alakalı. Şimdi gizliliği off-chain yapmak var, bir de on-chain yapmak var. Relay, hani gizlilik on-chain olarak yapılamayacağı için buradaki bir konsensus sayesinde off-chain olarak gizlilik sağlanacak. Aslında merkeziyeti değil. I'm going to explain you what's proof of relay. So the second thing is merkeziyetsiz iddiası yok gizliliği sağlarken. Ama evet, o konsensus gizli olacak zaten. Yani RPC'lerden hangi RPC'ye hangi bilginin gittiği bilgisi olmayacak. MetaMask'taki gibi. RPC'ler tamamen birbirinden bu bilgiyi paket haline alacağı için bilemiyor olacak. Buraya gelmeden önce konuşmuştuk bunları. O yüzden aktardım. Then the second thing is we're, of course, a decentralized network. Our RPC provider is centralized, like Türk Telekom, T-Mobile, Vodafone, whatever, and we are a decentralized network. So nobody in the network has control over all the data. Yani ilk başta merkezi bir yapı var, bizim Türk Telekom'da olduğu gibi. Ama kendi içindeki konsensus mekanizmasının yapısı itibariyle tamamen merkeziyetsiz bir şekilde HOPR'ın kendisinin bile o dataları aslında alamadığını anlatıyor. Yani siz o merkezi bir yapıya gönderiyorsunuz ama içerideki konsensus o bilgilerin tamamen gizli kalmasını sağlıyor. And the third thing is, if you use the HOPR network, it's a little bit like you go into a shopping mall. And if you go into a shopping mall with Türk Telekom or Vodafone, everybody has cameras on you and everybody knows what you're doing within the shopping mall. It's like they know if you walk there, if you go and get ice cream or buy some toys for your kids, so everybody knows what's doing. If you use the HOPR network, there's mixing involved, which means like we send the data in and out several time levels, so nobody knows what you're doing. Yani herhangi bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptığınızda sizin kredi kartı bilginizden tutun ya da internet aldığınız yere nereden internet sağladığınız kimse sizin nereden ne aldığınızı tamamen görebiliyor. Ama HOPR'un yapmaya çalıştığı şey mesela şeye giren kişiler belki görünebilir ama alışveriş merkezine oradaki bütün girdi ve çıktı paket halinde olacak. Kimin teker teker ne aldığı bilmiyor. Oradan bir tişört alınmış olabilir belki ama o tişörtü kimin aldığını kimse bilemeyecek. Sadece toplam paketler halinde. Atıyorum sadece günlük girdiler ve çıktılar veriyor. Kişilerin teker teker Savcılık ister. Sorarsın biraz. Soru cevap var. sorarsın. Good. So far about HOPR. Let's talk a little bit about the company. This all sounds okay, good, might be interesting, might be not interesting. Why is it a good project? Not only because they're invested, but you see that we have several investors, like our lead investor in our
round with finance labs. And now we just closed the community round, which shows you that the Graph, Action, Node, Harmony, Anchor, Dusk, iToken, and a few more. They're community projects who invested in HOPR because they want to use the HOPR network. So if you want to achieve full privacy, 100% privacy, one day the Graph needs to integrate HOPR. It's just one example. Dusk, for example, is a privacy blockchain. One day, Dusk will use HOPR as a transfer layer in order to transfer data. Şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi güzel bilgilerdi ama hani yatırımcı kısmında sadece Erkan Bey yatırım yaptığı için yatırım yapmanız gerekmiyor diyor. Burada diğer yatırımcılarımız da bunların arasından işte The Graph bir gün hani kullanmaya ihtiyaç duyuyor. Dusk zaten bir gizlilik ama biz de buradaki transport için kullanmak istiyor diyor ve diğer projenin aslında community investors zaten topluluk yatırımcıları anlamına geliyor. Bu şirketlerin hepsi yatırımcı. That sounds good. Okay, then why am I here at the Turkish community? Not because you're one of our biggest communities, but also you have the best database, of course. No, because the Turkish community is a very interesting community. But it's not only the Turkish community which is interested. As you see, we're having people who believe in our project all around the world. In one of our last test nets, we had nodes running all over the world, which is pretty nice. We're only 2.5 years old. We have a very disruptive and very complex product, so we're very happy that we're growing steady. Dünyanın birçok yerinde yatırımcı topluluğumuz var. Daha doğrusu yani topluluk her yerde. Türkiye'de neden olduğunu merak ediyorsanız eğer, Türkiye'de de bu şekilde bir topluluk var. 2,5 yıllık bir proje bu. Bir yandan nodlar, testnetler devam ediyor. Ve bu şekilde zaten görselde göründüğü gibi birçok ülke konuşulan diller, veriler bulunuyor. Who of you has a HOPR node running or has participated in one of the test nets? HOPR nodu şu an çalıştıran. It was up and running. Good. So currently we are 18 people. Currently we're 18 people. Most of them are in Europe. That's the team. We have some people who don't want to show their face, which is fine because we're practicing projects. Some are happy to be with us and show their face. And that's the reason why there's IDIP for this picture. Ekibimizde şu an 18 kişi var. Çoğu Avrupa'da. Aralarından bazıları yüzlerini görmesini istemiyor. Bazıları da gözükmesinden oluyor. Burada ekibi görebiliyorsunuz. Good. So far about HOPR. Now I'd like to take the next 5 minutes in order to make some small announcements for providers. Önümüzdeki 5 dakika size bazı duyuru yapacağım. Aslında hatta hatırlatma yapacağım. Okay, so the first one is you want to know what HOPR is able to do and you want to use HOPR. What's the best thing you can do for community? You open a playground. Currently we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 applications running, like a mind chat, you can play chess and some other stuff. Where to start? So if you want to use HOPR and if you want to try out HOPR in the current state, you can go on the HOPR playground and you're able to use applications like, for example, the mind chat. Şu anda HOPR'ı hani denemek istiyorsanız, görmek istiyorsanız burada gördüğünüz gibi 6 tane uygulaması var. Bunları playground'a girip uygulayabilirsiniz. Yani. How many developers here? 1? 2? Great. So we talk later. Now, so we're an open source project and we embrace the community and we really need it. So we developed these 6 first applications on top of the HOPR playground that A, everybody is able to use what we're doing, and B, that we're also able to support us and develop us. So we have boundaries, for example, the Mind Chat is a very simple chat application.
We have bounties on HOPR, which you're able to do, and then you can improve the mind check. For example, let's make it a little bit more shiny, faster, and pictures of pets, for example. Biz açık kaynaklı bir topluluğuz ve gerçekten böyleyiz. Ciddi anlamda söylediğimiz. Mesela Mindcheck'te işte görseller falan gibi şeylerle hani iletişim kurulması sağlanabiliyor ve developerlara zaten tabii yani bu söylemiştim. Açık kaynaklı olması bana göre biraz yorum olacak ama önemli bir şey. Bu arada bounty ödülleri var. Yani yatırımcılar için girip orada herhangi bir geliştirmesine yardımcı olduğunuzda ödülleri varmış. Daha güzel olmasına yani katkıda bulunan herkes ödülleri veriyor. So everybody is able to start building on HOPR. You can try it out. The SDK for JavaScript is coming in 4 weeks. APIs are up and running. It's an open source project, everybody can participate. Herkesin katılabileceği açık kaynaklı proje ve C Sharp, Java gibi uygulamalarda açık olduğu için herkesin katılabilirsiniz. Then you're the first ones to know this. There are some Very good. So you're the first ones to know this. This is the announcement which we're doing here tonight at Etkinliği. So you know maybe that we have a partnership with hardware node called Avado. We sold over 300 hardware nodes in over 41 countries worldwide already. Thanks. Okay, so 400 nodes, 31 countries. 400 not 41 ülkede şu an vereceği hani geçişlerini sağlıyor. And the biggest, sorry, Adını bir daha söylersen. Avado. And now there's a second company, because if you want to reach true decentralization, you need to have more than 1 or 2 companies supporting you. Now we're partnering up with DevNode, and DevNode is also offering, as of tonight actually, the first 50 Avados with a very special setup. Bu arada bunu ilk kez burada anlattığını söylüyor. Yani Altınoluk topluluğunun özel bir etkisi duyulduğunu söylüyor. Daha sonrasında DevNode'da İlk Avrupa, ikincisi Devnot ilk kez burada duyuyor. Devnot'un ne olduğunu insanlar bilmiyor için. Evet, onu hani açıklarsınız. Can you explain what is Devnot? Nobody knows. Can I explain what a node is? That node is a hardware device where you're able to run a HOPR node. If you want to build a network, you need to have node runners, so people who are running it. Nodları çalıştırmak için DevNode hani bir ağa ihtiyacımız var ve bunun için developerlar var ya. Ya bir ara öyle ballandıra evet, ballandıra attıra kolu açacak. Bunlar işte zaten anlaşmışlar, yapmışlar. Kurabiliyoruz. Zaten çalıştı. Olup buraya dedikleri de bu işte. Evet, yani yapılmış şey. Yapılmışı var orada. Hazırı var. Ya comparing bir de holochain'i. Bunu hep deneyim. You know it? Sen old shit. Never heard of it. No, but if you want to support privacy, if you want to run a node, you can get a HOPR hardware node. It's 50 pieces on pre-sale. They're going to be shipped on the 26th of September. Of course, it's beautifully designed because it's a HOPR piece, so it looks a little bit better. It's a Nuke i7 series. You get a few GNOs with it, 960 HOPR token and 500 DevNode nodes, so 50% of the cost is already in. And you're the first one to enter a community of Etkinliği. And the first 50 is a limited edition. With that one, we are fulfilling one of our DAO promises. The DAO decided half a year ago that they want to give a certain amount of HOPR token to node runners. This is what we're doing here. They decided to give 48,000 HOPR token to node runners, and we're launching it here with the DevNode partnership. So we're doing with our DAO partner. Burada içinde bulunan şeyleri görüyorsunuz. İlk 50 tanesi de özel üretim olacakmış Etkinliği Meclisi'nde. Aslında zaten yani fiyatın yarısını çıkartırlar. Bir şey söylüyor. Yani
içinde bulunan şeylerden dolayı. İlk 50 tanesi de özel seriymiş galiba. Bu şekilde. Yani ne olduğunu Price? 1,300 euros. Helyum mining yapan var mı? Onun aletine benziyor. Evet. Fiyatı da Kendisi de şey diyor, helyum olmasaydı kendim bu kadar iyi If you want to be kötü bir örnek var. then yeah. More Helyum olmasaydı kendim bu kadar iyi pazarlayamazdım diyor. Aha! Can we make a little advertisement break? 50 tane limit var zaten. ilk çıkanları alırsa, ilk çıkanları da yani ilk yoldan alacağız yaparsan nasıl olur? yayında ses gelmiyor galiba. Öyle bir bildirim geldi bana. Ses gitmiyormuş yayından. Öyle bir durum gelmiş. Az mı çok, hiç mi gitmiyormuş? Gelmiyor diye mesaj aldım. Öne alalım o zaman. Gizli bir hayran. Hızlıca. Şöyle yapalım mı? Efeciğim. Orayı bir kenara alabilir miyiz sanırım? Tekrar sağlayalım. Yarışalım. Nereden gidiyorsun anlatsın. Nereden çıktın? Çekim işte. It's getting twice. By the way, when you scan it, it's already made, right? Yeah. Benim işte yapan fark ettiğiniz Tamam mı? Yayın devam ediyor. Good. So, and as I already told you, as I really like the French community, we thought that you have some Bitcoin events, blockchain events. We thought, why not have a little Ethereum event in Istanbul? That's the reason why we support Istanbul, which is coming in Istanbul. Türk topluluğunu hani sevdiğimi size söylemiştim. Burada siz de Bitcoin, kripto eventleri yapıyorsunuz ama neden Ethereum eventi yapmıyorsunuz diyor ve hayır 28.30.2023 the first hackathon around privacy. Thank you very much. Temmuz'da ilk hackathon düzenlenecek İstanbul'da. Burada HOPR'ın haricinde 3 ya da 4 firma daha geldi. 4 firmayla birlikte Ethereum sponsorluğunda güzel bir hackathon olacak. Önümüzdeki Nisan ayı gibi düşünün. There's going to be a small conference and the hackathon. Dustin will be here, Rockwell will be here, and some other privacy subjects. Bazı blog gibi bazı gizlilik projeleri de burada olacak. Ethereum tabanlı bir eventin burada olması Türkiye'de daha çok buna benzer, buna işleyen bir şey daha önce olmadı dedim. Yani Avax falan yaptık bir tane de Ethereum tabanlı bir şey Türkiye'de ilk defa olacak. Yapıyorlarmış. İşte Güzel haber. More Thank you. to this is for free. Really? The hackathon is for free, of course. Good. There's a little webpage. More details will be published within the next 6 weeks. You're already able to register. The registration is, for free, and you can see, and then they will send you more information about it. Önümüzdeki 6 hafta içinde bilgilerin ve kayıt işlemlerinin yapılabileceği bir internet sitesi yapılacak. Tabii ki hackathon olduğu için bedava olduğunu söylüyor. This is a very stupid question. That's the reason why I love the question. Bu çok saçma bir soru. Argo kullanmıyor. Aptalca bir soru tarzında. Kripto cüzdanlarının önemi nedir yazıyor. A crypto wallet like MetaMask is more than a bank account. Because your bank account, you can use your bank account, but you can also use only cash. But whatever you do on the blockchain, and it's not only money related, but whenever you buy a token, whenever you give somebody a right, whenever you vote, what do you need? You need MetaMask, you need a wallet. Burada paraya dayalı olmayan hani token aldığınızda ya da oy verdiğinizde falan
ihtiyacımız olan şeyin MetaMask olduğundan. And as our friend just rightfully explained, there is no privacy on the wallet. I mean, there is no privacy in general, but on the wallet there is no privacy. So how do you bring privacy to the blockchain? Ortada bir cüzdan varken hani gizlilik olmuyor ve gizliliği nasıl getirebiliriz blockchain'e? Correct, you integrate with HOPR. Tabii ki HOPR'da. So this is the reason why I would like to announce that we are having Ethereum Zurich. It's the first DeFi hackathon which is happening in Zurich. And HOPR is having the first out of 3 hackathons in order to integrate HOPR into the MetaMask wallet. Zürich'te gerçekleşen ilk hackathon ve bunun adı Ethereum Zurich olacak. HOPR'ın içinde olduğu üçüncüden ilki olacak. So there is now on the 16th of September the first UX Wallet hackathon. 16 Eylül'de UX Wallet, crypto wallet. Cüzdan hackathon olacak. And end of October, most likely, there will be the second part of the integration of HOPR into MetaMask. And if you go to Ethereum Zurich, you're also able to register as a developer, and then you're able to join the Snaps integration of HOPR in MetaMask. Ekim sonlarına doğru da HOPR'ın MetaMask'ta entegre olduğu bir süreç olacak. Ve orada da siz daha HOPR'ı şey olarak tarihi tam duymadım. O tarihte HOPR'ı normalde MetaMask'taki artistlere ekleyecekler herhalde ve bu sayede HOPR sayesinde doğru anladıysam HOPR sayesinde MetaMask kullandığınızda bile privacy sağlayabileceksiniz. Ekim sonlarında. Normal RPC'de network ekliyorsunuz ya. Orada HOPR'ın vermiş olduğu şeyler var. Onları kullanacaksınız. Tabii. O şekilde zaten izleyebileceksiniz. Neleri gizlenip neleri Demek ki gizlenip. HOPR'ın artist olarak kurmaktan ziyade muhtemelen oradaki MetaMask teşvikliğiyle seçenek olarak kullanmayacaksınız. HOPR'ı kullandığınızda MetaMask'a entegre olmuş olacak. Evet. Sadece artist olarak HOPR'ı eklemekten biraz daha öte bir şey yapacak. Evet. Good. So, originally we wanted to raffle. Rick, sorry, we can pass it because I am a winner. Let's go. Yeah, this is the problem. There's not enough people there. You gave me a promise about it. Good. How do we raffle a note now? That we're what, 20 people? 20 kişilik bir çekilişin nokta nasıl yapabiliriz? Good. Sağ baştan sağ. Ne ya? Yani 20 kişiye şey verecek, çekiliş nasıl yapabiliriz diyor. Herkesin ismini yazalım. Yaparız. Şu an mı? Because the original question, no, that's fine. We do it like this. We do everybody who wants to have a note, except for you, Eric, you said no. You can't raffle it to the family. I'm sorry. You get different things. So everybody who wants to have one, you put the name on the piece of paper, Zaten vereceğini söylüyor. and then we raffle it. Çekiliş yapmaya ihtiyacımız var. Kağıda yazıp şeyin içinden çekmeye bir çekiliş yapabiliriz. Sana yok abi. Sen bize çekiliş ayarla. Özür abi. And while we're raffling it, and this is the end from my presentation, we made it short and fast. Here's a link tree where you were able to get all the information about HOPR, about the bounties if you want to develop, about Ethereum, Istanbul, Zurich, everything. You'll find everything here. Thank you very much. I'm waiting for the names in a hat.
O cihazdan mı dağıtılacak? There is money. Thank you very much for the preparation. Bana To the kazandı. end, Alcoy Turkey. Thank you very much. That was the best translation I ever had in Istanbul. It's my first time here. Good. Sorusu olan var mı? So it's all digital, and that means that we have no paper. and no- Soruşturmada verecek, yani soruşturma güvenlik soruşturması verecek soruşturmasında savcılık ya da Ah, no, we do it differently. Everybody has a Telegram account, right? Or everybody has a Twitter account. Okay. Liz, our marketing lady, is sitting in Zurich. Everybody who wants to have a 1,200 euros worth i7. Everybody has Twitter. Tamam uğraşmayın. Ne oldu? Of course. Everybody has Twitter. Okay, take a picture, make a nice comment about the amazing event of Alcoy tonight, and then within the next hour, Liz, she is sitting in Zurich. She doesn't know any of you. Will select the best tweets. Tamam, şimdi fotoğraf çekeceğiz. Tweet atılacak bu etkinlik hakkında Altcoin Türk ve HOPR'ın birlikte yapacağı. Daha sonrasında Zürih'te yaşayan Liz adında ekipten bir kişi arasından en iyi tweet'i seçip ona bunu hediye edecek. Link. Ben de katılabilir miyim? Yes, everybody can join. You know, Liz does not know anybody of you, so she will, freely pick somebody. Biz kimseyi tanımadığı için sorun yok. En iyi adam Ben tanıyorum. seçilecek. Benim için rahat. What's the, you need to mark HOPR and what's Alcoy Et işareti yapmaya çalışıyor. Et yapsana. Et işareti. Volkan. Yeah, I'm going to It is good for everybody. It's fair. Adil mi diyor? Ha bu arada yayındakiler de atıyordu. Yayındakiler de atabilir ama Atlasınlar oğlum buraya gelen insanlar yok, şey ne? fotoğraf çünkü de yayında zaten çok kısıtlı bir kişi. Doğru ben de yayını izliyorum. Hemen çekeriz. 150 bin. Yayın nerede yapıyorsun Mehmet? Yayın nerede yapıyorsun? YouTube'da. Ama ben hep görüyorum. Yara dokusu hatta. Fotoğraf hala dokuyor mu? Fotoğraf hala şey değil mi? Kendi tanımıyor. Any picture. Any picture. I mean, make it look like a nice event. Güzel bir event gibi görünmesini sağlar. Yani güzel ne kadar iyi olursa o kazanacak. Yanınca vermesi gerekmiyor. Hadi dükkanı dıştan çekebiliriz. Kalabalık. Kripto Cuma pozu olur. Kripto Cuma pozumuz alınabilir, alıntılanabilir. En güzel tweet Çekip koyun mesela. Next time we know. Şunları bekleyelim. Evet, not ısmarlamadınız. O zaman şöyle, sorusu olan var mı ciddi? Sorusu olan yayını kapıyorum. Ha. Yazılmışlar. sorusu olan Murat abi. Murat abi. Soru abi, sorun yok mu? Sorusu olan var mı? Soru yazıyordu bir arkadaşım. Soru ben mi sorayım? Tamam. Biz şöyle savcılıkla ilgili bir soru vardı. Kim soruyor? Sorabilirsin hocam. İngilizcesi yok. Sonradan yaşanan şey biliyor musun?
Ya sorunuz da şey, normalde sizden biraz atıyorsunuz oraya coin'inizi. Murat abi, burası bölünüyor. Ona soracağım zaten. Very good question. So the question is, is the FBI to force me to give any data? Theoretically, yes. The problem is only that I don't have any. Yani benden herhangi bir veri isterse veririm ama bende herhangi bir veri yok. Because we are decentralized. Çünkü merkeziyetsiz bir sistem. We do not see the data. İçinde bulunamıyor veri gibi bir şey. Şimdi buradaki var. Communicators cannot give us unless they run their own service. We don't have any data. We don't know what's going on in our own network. So the data is sent through the network. We don't know who is running the nodes. So it's like the shopping policy from outside, but we don't know what's happening inside. We can't share anything. Tolga abi nereye atacağız bunları? Söyleyelim sen. Nereye atacağız? Bu merkeziyetsiz yani sahipsiz bir şey olduğu için burası alışveriş merkezi gibi ama içeride yürüyen kişiler kendiliğinden yürüyor. Müdahale onlar için de aynı şimdi Zcash veya başka şeyler bunlardan da şeyin yani privacy transferlerde sen sözden çıkıyorsun ama arkasını İşte mesela ben bunların yaptığı şey arkasıya gelen şeye benzetiyor. O öyle güzel bir şey ben de hoşuma gitti. Alışveriş merkezine girip çıkan insanları kontrol ediyorsun ya. Günde bir kere bakın. Sizin total girdiğine çıkıp paketliyorlar. Benden size veririm diyor bilgiyi. Veririm markete girip çıkamıyorum. Total bilgi. Kimin ne aldığını ben de bilmiyorum. Yani ağda zaten o bilgi yok. Adamın Veririm ama içeri şu oldu. Ben söyleyeyim. Sormadan onun şeyini telefonu gider. Onu engellersen Türkiye'den ne olur kuraması ne olur. Ama onlardan bir şey yapmıyor. Türkçe'ye yazılabiliyor mu? Türkçe yazılabiliyor mu? Can we tweet Turkish? What? Yes, but make it like a nice event, like many people having fun. Çok insan eğleniyormuş gibi tweet Like, atın. don't make a picture of this. Bunun fotoğrafını almayın diyor. Hani etkinliğin fotoğrafını alın. It should look like the best. Kripto Cuma tweetini de alıntılayabilirsiniz. Kripto Cuma fotoğrafını. Şöyle mi yapayım? Altı için kaldı artık. Thank you very much. Kapatıyoruz.